Orkideleriniz çiçek açmıyor mu? Kökleri zayıf, yeni sürgün vermiyor mu? Her yolu denediniz ama orkideniz bir türlü çiçek açmadı mı? Bugün sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir tarif vereceğim ve orkidelerinizi gerçek manada coşturacaksınız. Geçen ay paylaştığım bir yöntemi deneyenler çok güzel sonuçlarla geldi. Sadece bir hafta içinde yeni kökler çıkaran, kendini toparlayan, ölmek üzere olan orkideler. Peki aklıma şu soru geldi. Aynı mantıkla çalışan farklı bir filizle aynı etkiyi elde edebilir miyiz? Evde çok kolay bulunan bir malzeme ile orkideler için doğal bir büyüme hormonu hazırlayacağız. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Orkidelere yeniden çiçek açtırmak için satılan macunun içeriğini incelediğimde sitokinin yani büyüme hormonunu görüyorum. Sitokinin doğada kök uçları, genç yapraklar, gelişmekte olan tohumlar ve meyvelerde bulunuyor. Bugün büyüme hormonu elde etmek için kuru fasulye kullanacağız. Bir avuç kadar kuru fasulyeyi 1-2 sefer yıkıyorum ve üzerindeki kirlerden arındırıyorum. Tekrardan üzerine oda sıcaklığında su ekliyorum. Bir gece suyun içerisinde bekletiyorum. Ertesi gün suyu absorbe etmiş fasulyeleri nemlendirdiğim kağıt havlu üzerine koyuyorum. Siz burada pamuk kullanırsanız çok daha iyi olur. Evde yoktu. Ben bu yöntemi denedim. Ama pamukla çok daha güzel ve hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Hem alta hem üste nemli bir pamuk serin. Bu fasulyeyi üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Üzerine streç filmle kapatın. Streç film üzerine delikler açın ve gün ışığı alan bir pencere üzerine bunu konumlandırın. Tabii gün içerisinde muhakkak 1 saat açıp havalandırın. Gübreyi hazırlamadan önce orkidelerimizi gübreleme için hazır hale getirmeliyiz. Orkidenizin gübreleme öncesinde sulama döneminde olduğuna emin olun. Kuru haldeki köklere herhangi bir gübreyi dökerseniz orkidenizin köklerini yakarsınız ve orkideniz ölür. Bu yüzden öncelikle orkide köklerini sade su ile nemlendirmeniz gerekli. Bu nemlendirme sayesinde hem orkide köklerini yanmaktan koruyacaksınız hem de orkideniz gübreyi çok daha güzel şekilde bünyesine alacaktır. Orkidenizi nemlendirirken hava köklerini ve üst kökleri de nemlendirmeyi, su vermeyi asla ihmal etmeyin. Bu şekilde daldırma yöntemiyle sulama yaptığınızda orkidenizin saksısındaki tuz birikimini de azaltmış olursunuz ve yine kök sağlığını korursunuz. Bu arada kanalımda her hafta orkide bakımına dair böyle güzel püf noktalar, tarifler paylaşıyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca lütfen sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Tek tek cevaplandırıyorum. Evet, kökleri nemlendirdik ve bakın artık kökler yeşile döndü. Yani gübreleme için hazır. Bunu tüm orkidelerime tek tek uyguluyorum. Fasulyenizi çimlenme süresince sık sık takip edin. Nem gittikçe üzerine spreyle su püskürtün ve bakın artık fasulyeler çimlendi ve auxinin hormonuyla dop dolu oldular. Yani orkidelerimize büyüme hormonunu taşıyacak olanlar işte bu taze kökler ve yeni sürgünler. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü yapım aşamaları, veriliş oranları bunlar çok önemli. Yanlış bir uygulama orkidelerinizi öldürebilir. Fasulye çimlenme esnasında kök ve gövde oluşturmak için yoğun miktarda büyüme hormonu üretti. Bizler de şimdi hormonun yoğun olduğu çimlenmiş kısımları kullanarak orkidemiz için bir hormon gübresi üreteceğiz. Kullanacağım kısım sadece içerisindeki bu minik yaprak ve kök kısmının olduğu kısım. Fasulye kısmını kullanmayacağım. Şimdi tüm bu küçük kökleri ve yaprakları fasulyeden ayırıyorum. Dışarıdan kimyasal bir hormon almadan doğanın en saf büyüme şifresini, büyüme hormonunu orkidelerimize yükleyeceğiz. Bunun için kuru fasulyenin filiz kısmını kullanıyoruz. Çimlendirme yaparken nem dengesi ve hava sirkülasyonu önemli. Eğer fasulyeden çürüme kokusu alırsanız lütfen bu fasulyeleri kullanmayın. Ayrıca bana destek için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu tarif için bir avuç kadar filiz kısmı yeterli olacaktır.
Kuru fasulyedeki mineraller orkide tarafından hemen emilemez. Ancak çimlendiğinde bu mineraller potasyum, magnezyum ve demir bitkinin kökleri tarafından saniyeler içinde içilebilecek bir sıvı mama kıvamına gelir. Bir avuç çimi bir cam kavanozun içerisine koydum ve üzerine 200 mililitre oda sıcaklığında su ekledim. Şimdi bu çimi ve suyu bir blender yardımıyla güzelce püre haline getiriyorum ve içeriğindeki tüm bileşenleri daha da çok açığa çıkarıyorum. Elbette ki bunu doğrudan orkidelere veremem. O yüzden ilk yapmam gereken şey bu püreyi süzmek. İçerisindeki herhangi bir parçanın orkidenin saksısına karışmasını istemiyorum çünkü çürüme, sineklenme, böceklenme yapabilir. Süzme işleminden sonra yapacağım ikinci önemli kısım da seyreltme. Bu gübrenin orkideler için çok daha güvenilir hale gelmesini sağlayacak. 200 mililitre çim suyunun üzerine 800 mililitre oda sıcaklığında su ekledim ve toplamda 1 litre su elde ettim. Önceden nemlendirdiğimiz köklerin üzerine her bir saksıya 8 yemek kaşığı olacak şekilde bu gübreden kaşık kaşık orkidelerime veriyorum. Eğer orkidenizin kökleri saksı dibine kadar ulaşıyorsa bu miktarı orkide gün boyunca bünyesine alacaktır. Ama benim orkidem gibi kökler saksı dibine henüz yetişmiyorsa saksı tabanda biriken suyu hızlı bir şekilde orkidenin saksısına tekrardan birkaç sefer dökerek maksimum verimi elde edebilirsiniz. Bu gübreyi orkide yapraklarına değdirmemeye dikkat edin. Çünkü gerçekten bu karışım çok etkili ve yoğun. Yapraklarda lekelenmeye neden olabilir ve tabak dibinde biriken suyu da dökmeyi unutmayın. Yaprak temizliği içinse kullanacağım şey yarım çay kaşığı nim yağı ve 3-4 damla olacak şekilde kokusuz doğal bir sabun. Potasyum sabunu kullanırsanız böcekler üzerinde çok daha etkili olacaktır. Bu bakımı sağlıklı orkidelerinize ayda bir uygulayabilirsiniz. Böcekler bu nim yağının kokusuna özellikle gelmezler. Böcek larvaları, toz kalıntıları, yağ birikintilerini temizlemek için bu karışım birebirdir. Eğer orkidelerinizde böceklenme sorunu varsa 3 hafta olacak şekilde haftada bir bu karışımı orkidelerinizin yapraklarını temizlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca fasulye çiminden hazırlamış olduğumuz gübre orkidenin yaprak dokusunu güçlendirir. Çünkü içerisinde B grubu vitaminleri vardır. Pörsümüş, yumuşamış yaprakların tekrar sertleşmesine ve cam gibi parlamasına da yardımcı olur. Evet, bugün sizler için daha önce hiçbir yerde görmediğiniz orkideler için hormon bombası harika bir tarif hazırladım. Daha çok insanın faydalanabilmesi için kanalımı beğenmeniz, yorum yapmanız ve başkalarıyla kanalı paylaşmanız çok önemli. Desteğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.